Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu videolarda esas olarak izleyenlere belli bilgileri verme gibi bir amacım yok. Çünkü günümüzün yapay zeka çağında herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak istediğimizde yapmamız gerekenler oldukça basit. Yani iyi bir yapay zeka uygulamasına veya eğer yapay zeka uygulamasından yararlanamıyorsak yani Google'un değişik araçlarına başvurarak o konuyla ilgili mevcut bilgileri derli toplu bir biçimde elde edebiliriz. Çektiğim videolarda genel olarak yapmaya çalıştığım şey şuydu. Bir felsefeci olarak felsefenin insan yaşamındaki önemine vurgu yapmak için değişik bilimlerden ortaya çıkan sonuçlar ışığında felsefe rehberliğinde bu bilgileri nasıl güncel yaşamımıza uygulayabilirim? Şimdi konuya bu açıdan baktığımda ele aldığım konuları da buna göre belirliyorum. Biliyorsunuz geçmişte e, yoğun bir merak konusu olan insan dilinin kökenini ve nasıl ortaya çıktığını ve evrimleştiğini açıklamaya çalışmıştım. Ama bu süreçte bu problemi açıklayabilmemiz için insan evriminin değişik konularına da el atmak zorunda kalmıştık. İnsan evriminin değişik konularına el attığımızda da ister istemez insan beyninin evrimine ve beyinle ilgili konuları ele alırken de zorunlu olarak yapay zeka konusuna girmiştik. Yaklaşık 1-1,5 yıl önce çektiğim bu videoların yeniden geri dönmem ve bu konuyla ilgili yeni bir video çekmemin nedeni ise şu. Son günlerde toplumun eğitimli kesimlerinin hedef alan, dolayısıyla da beyaz yakalılar denilen kesimlerin karşılaştıkları çok ciddi bir sorunlar yumağına neden olduğu söylenen yapay zeka ile ilgili tartışmaları bu videoda ele alacağım. Kuşkusuz gördüğüm kadarıyla tek bir videoda bu konuyu ele alıp işleyemeyeceğim. Fakat bu konuyla ilgili birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi değişik mecralarda mutlaka sizin de karşınıza gelmiştir. Yani televizyon programlarında ya da farklı dijital kanallarda ya da en azından değişik YouTube videolarında falan çok şiddetli bir tartışma gündemde. Bu tartışmaya göre yapay zekanın giderek gelişmiş olmasıyla birlikte eğitimli iş gücü dediğimizde üst düzey yönetim kademelerine yer alan çalışanların, elemanların, görevlilerin yapay zekadaki son gelişmelerle birlikte büyük bir tehdit altında olduklarını, yakın dönemde bunların çoğunun işlerini kaybedecekleri söyleniyor. Hatta geçenlerde bir televizyon kanalında izledim. Silikon Vadisi'nde yıllardır çalıştığı bildirilen bir bayan uzman çok iddialı laflar söylüyordu. Diyordu ki yani yakın dönemde mavi yakalıların yani bedenen çalışan işçilerin birçoğu gelişen yapay zeka sistemine uyum sağlayamayan ve kendilerini geliştiremeyenlerin de %90'a yakını işsiz kalacak diye böyle iddialı bir cümlede bulunuyordu. Bu kadın uzmanın söylediklerinin benzerini değişik yapay zeka uygulamalarını üreten şirketlerin patronlarından da sık sık duyuyoruz. Geçmiyor ki böylesi herhangi bir yetkilinin işte yapay zekanın bir çığ gibi geldiğini, yakında beyaz yakalıların tümünün işlerini ona devretmek zorunda olduklarını, böylelikle toplumlarda çalışanların %90'ının boşa düşecekleri. Şimdi bu yapay zeka patlamasının ya da tırnak içinde devriminin gerçekte ne olduğunu, yakın dönemde beyaz yakalıların çoğunu işsiz bırakıp bırakmayacağı konularını ele almamız gerekiyor. Çünkü bu iş öyle bir noktaya geldi ki bazı platformlardaki konuşmacılar artık üniversite eğitiminin sonuna geldiğini, üniversitelerde okumanın bir anlamının olmadığını, çünkü onlarca yıl emek verilerek harcanılan bir eğitim sürecinin sonunda elde edilen diplomanın hiçbir işe yaramayacağı gibi kehanetlerde bulunuyorlar. Bu gençlerin eğitim motivasyonlarının kaybolmasına
ve büyük bir bunalım içerisine girmelerine neden oluyor. Hatta geçenlerde bir video izledim. Kamuoyunda oldukça ünlü bir nöroloji uzmanı ve aynı zamanda beyin uzmanı olarak geçen birisiyle röportaj yapılıyor. Röportajı sürdüren 30'lu yaşlardaki genç genç şikayette bulunuyor. Ya hocam bu iş ne olacak böyle? Ben geçmişte bir çeviri bürom vardı. Ama yani bu yapay zeka çıktıktan sonra artık iş alamaz oldum ve çeviri büromu kapatmak zorunda kaldım. Ondan sonra başka bir göreve geçtim. Orada asistanlık yapıyordum. Fakat oradan da ayrılmak zorunda kaldım. Yani bu yapay zeka gelişmeleriyle birlikte oradaki işimden de oldum. Ki ben başka alanlarda da bir takım uğraşlarım olduğu için iyi kötü yaşamımı idame ettiriyorum ama gençlerin birçoğu benim yaşadığım bu sorunun çok daha katmerlisini yaşıyorlar. Bu iş ne olacak böyle? Nereye gidiyoruz diye sordu. O ünlü uzman ise kendi gençliğinde yaşadığı sorunlardan söz ederek yani böylesi bir gelişmenin olduğunu ve yapacak pek bir şey olmadığını, dolayısıyla da herkesin kendi başının çaresine bakması gerektiği gibi böyle absürt, garip bir yanıt verdi. Yani bu yanıt da şunu gösteriyordu. Yani çok ileri derecede belli alanda uzmanlaşmış ve bu yeteneğiyle ünlü olmuş birisi bile bu konuda kafası karışık. Yani olayları nasıl yorumlayacağını, olayların ne yönde evrileceğine yönelik net bir bilgisi yok ve dolayısıyla da bu konuda somut bir açıklamada bulunamıyor. Biraz önce sözünü ettiğim olumsuz kehanetleri savuran bu yapay zeka uygulamalarını üreten firmaların CEO'ları ya da işte sahiplerinin bol keseden ortaya attıkları iddiaların ne derece gerçek olup olmadığını çok iyi araştırmak gerekiyor. Bunların bir kısmı aslında bu konular hakkında derinlemesine bilgisi olmayan, olaya, sürece sadece kendi ekonomik çıkarları ve şirket karları açısından bakan insanlar. Böyle oldukları için onların belli konularda beklentiler yaratıp sürekli olarak şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz deyip ön almaya çalışmalarında bir anlaşılmaz bir durum yok. Yani bunlar örneğin geçmişte neredeyse bir 6 ay, bir sene içerisinde insansız araçların piyasaya çıkacağını, artık bütün şehirlerde insansız araçların dolaşacağını söylüyorlardı. Ya da bunlar örneğin blockchain uygulamalarının paranın yerini alacağını, artık herkesin bunlarla çalışma ve iş yaşamını sürdürmek zorunda kalacağını öne sürüyorlardı. Bütün bu iddiaların boş çıktığını görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu konuya kabaca dudak bükerek yaklaşmak ne kadar yanlışsa, bu konuda bilir bilmez kehanetlerde bulunan ve her tür gelişmeyi doğrusal bir çizgide neredeyse bir felaket senaryosuymuş gibi sunanlara inanmamak gerekiyor. Çünkü bunlar istedikleri kadar bu işin en tepesindeki insanlar da olsa, yani bu yapay zeka teknolojilerini geliştiren gerçekten öncü ve çok değerli bilim insanları da olsa, eğer bütünlüklü bir bakış açısı geliştirememişlerse, felsefeyi bilimsel gelişmelerin sonuçlarına uygulamakta gerekli eğitimsel donanımdan geçmemişlerse ve bu konuda bir bakış açıları bulunmuyorsa, çok absürt, yani çok saçma ve akıl dışı sonuçlara ulaşmaları hiç de tesadüf değil. Dolayısıyla bu konuda sağlıklı bir bakış açısı geliştirmek için bu yapay zeka uygulamalarının esasında ne olduğunu, insan beyniyle bunların karşılaştırılmasının ne olacağını ve insan toplumlarının geleceğine yönelik ne gibi gelişmelere neden olabileceklerini sağlıklı bir biçimde tartışmamız gerekiyor. Yapay zekayı bir devrim olarak nitelendirip yapay zekanın kısa vadede, yani 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yıl ya da en fazla 3-5 yıl içerisinde toplumların
yapısını kökten değiştireceğini söyleyen iddialı cümleleri kuran insanların söylediklerinin karşısında başka bir kesim de aslında konuya tamamen küçümseyici bir biçimde yaklaşıyor. Yani matbaanın ortaya çıkması, otomatik dokuma tezgahlarının ortaya çıkması, sanayideki büyük sanayi devriminden sonra dev makinelerin ve buharlı makinelerin ortaya çıkmasıyla insanlığın alt üst olacağını söyleyenleri, hatta Lüditler denilen makine kırıcıların bir dönem İngiltere'de örneğin onlarca yıl ülkenin ekonomisine, toplumsal yaşamına büyük bir tehdit oluşturduklarını, ama bütün bu dalgaların, ani dalgaların ve yıkıcı gelişmelerin sonuçta sular geri çekildiğinde geride bir şey bırakmadığını, toplumların yeniden dengeye ulaşıp belli bir doğrultuda yollarına devam ettiğini söyleyenler var. Yani bunu söyleyenlerin bir kısmına karşı çıkanlar ise ya siz yanılıyorsunuz. Yani geçmişte tamam böyle makineler toplumların gelişmesinde ve iş bölümünde önemli kırılmalara neden oldu, ama bunlar insan bedeninin yaptığı işlerin makinelere aktarılmasından kaynaklanan sorunlardı. Oysa ki yapay zeka ile birlikte karşımızda bulunan tehdit, yapay zekanın aynı zamanda insanın en önemli özelliği olan zihin gücünü, yani aklını, zekasını, düşünme gücünü devralmak üzere geliyor olmaları. Dolayısıyla yapay zeka ile birlikte insanlık yeni bir noktaya doğru evriliyor. Bu farkı görmeniz gerekir. Bu Lüditlerin makineleri kırmasıyla, yani teknolojinin gelişmesiyle iş bulma olanakları yok olan geleneksel çalışma yöntemleriyle çalışan beden işçilerinin bu işsizliklerinin sorumlusu olarak gördükleri makineleri kırarak başlattıkları hareket, ki buna biz makine kırıcılar, Lüditler hareketi diyorduk. Bu hareketin oluşması yapay zekanın gelişmesiyle hiçbir ilgisi yok. Yani onlar bir seldi, bir dalgaydı, böyle bir an geldi geçti. Fakat yapay zeka ile birlikte insanın yerine düşünebilen, insan gibi konuşabilen, insanın her tür insanın ayrıcalıklı becerilerini, yani Homo sapiens sapiens, yani akıllı insanın en önemli ve övünerek bahsettiği düşünme gücünü, zekasını ve zihinsel beceri ve yeteneklerini devralan yapay zekanın bambaşka sonuçlara yol açacağını söyleyenler de var. Bu karşıt yöndeki iddialara üstünkörü bakıldığı zaman aslında tartışmanın iki tarafında yer alanları haklı çıkaracak gelişmeler de yok değil. Örneğin yapay zeka uygulamalarının şu son 2-3 yıldaki hızlı uygulanmasıyla birlikte birçok meslek gözlerimizin önünde yok olmaya başladı. Yani örneğin geçmişte küçük, orta boy hatta küçük işletmelerde bile sekreterler, asistanlar, iletişim temsilcileri bolca bulunuyordu. Hemen hemen her firmada bu tip görevliler vardı. Bu tür firmaların üretim departmanlarında ürettikleri ürünlerin depolanması, sevk edilmesi, lojistiğinin sağlanması ve bunların yönetilmesi ve bunların kaydının tutulması ile ilgili, örneğin işte muhasebeciler, dağıtım yapan kişiler, depodaki depo malzemelerini sayanlar, envanteri tutanlar, bunlara ilişkin çok büyük bir kırılmalar oldu. Yani bugün öyle yapay zeka uygulamaları var ki 10.000 çeşit ürün bulunan bir firmada ya da diyelim bir markette bu uygulamayı kullanan 2 ya da 3 tane görevli bütün raflardaki 10.000 çeşit, hatta 50.000 çeşit ürünü tek tek üretim tarihini, ne zaman üretildiğini, ne zaman vakti geçtiğini, hangi ürünün hangi rafta daha fazla satıldığını,
aylardır hiç satılmayan ürünlerin neler olduklarını, giderek daha çok satılan ürünlerin hangileri olduğu, ürün satış e, ürün satış rakamları giderek düşen ürünlerin nere olduğu, bütün bunları bir yapay zeka uygulamasıyla elindeki belli araçlarla ürünlerin barkodlarını okuyan 2-3 tane görevli geçmişte onlarca hatta yüzlerce insanın yaptığı işi kolay bir biçimde yapabilir hale geldiler. Yani bunu göz ardı edecek, bunu yadsıyacak bir durum yok. Nitekim örneğin işte sekreterlik, asistanlık gibi belirli görevler tamamen ortadan kalktı biliyorsunuz. Yani çok somut bir örnek olması açısından ben biliyorsunuz videolarımı genellikle doğaçlama bir biçimde çekiyorum. Geçmişte bir videoya hazırlanıp bilgilerimi toparlayıp derleyip bir video haline getirmek için yani 1-2 gün emek harcamam gerekiyordu. Oysa şimdi Google'ın örneğin Notebook LM diye bir uygulaması var. Ben bu Notebook LM uygulamasıyla birlikte geçmişte yaptığım işleri birkaç saat içinde halledebiliyorum. Geçmişte örneğin diyelim onlarca video izlemem gerekir ya da belli bir video ile ilgili 9-10 tane makale okumam gereksin. Geçmişte bunları birebir yapıyordum. Oysa ki şimdi bu videoları diyelim 20 tane videoyu ki her biri diyelim 1 saatlik 20 tane videoyu ve en azından 20 tane önemli makaleyi çoğu yabancı dillerde yani farklı Almanca, İngilizce, Fransızca ya da başka dillerde bunları okuyup notlar çıkarıp özetler almam gerekiyordu. Oysa ki şimdi notebook eleme bunların hepsini yüklüyorum. Yükledikten sonra bunlardaki bilgileri bana bir özetler misin dediğimde yani videoları ve makaleleri kendim seçip yüklediğim için yani güvenilirliklerine ve içerdikleri bilgilerin doğruluğundan da emin olduğum için gayet bana çıkardıkları sonuç hiç öyle hayali, güvenilmez, dağınık bilgiler değil. Tam tersine o 20 tane video ve 20 tane makalede anlatılanların derli toplu bir özeti biçiminde ve istediğim sorularla bu araştırmayı derinleştirerek yapmak istediğim çalışmayı çok rahat bir biçimde yapabilirim. Şimdi ben bile bu yaşımdan sonra bu konuda yani yapay zeka uygulamaları kullanarak bu kadar kolaylaştırıcı ve işimi kestirmeden yapabilir hale geldiysem şirketleri düşünün. Şirketlerin çoğu bu olanakları kullanarak çok önemli gelişmeler sağlamış durumda. Eskiden örneğin ben aynı zamanda değişik kitaplar yazıyorum. Yazdığım kitapları eskiden o kitapların ben el yazısıyla gönderiyordum. Bir tane yayın evinde görevli bu el yazısıyla gönderdiğim yazıları daktiloya çekiyordu. Bir başkası bunları redakte ediyordu. Daha sonra bunları grafikerler kitapla ilgili mizampaj yapıyordu. Gerekli görselleri oluşturan ayrı bir görevli vardı. Ressamla çalışıyorlardı. Bugün bir yayın evinde bu saydığım görevlilerin hemen hemen hiçbirisi kalmadı. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten yapay zeka uygulamaları beyaz yakalı denilen kesimdeki birçok işi yürütenlerin görevlerine son vermiş gözüküyor. Ama buna rağmen yapay zeka uygulamalarına bağlı bir takım gelişmelerin ters gelişen sonuçlara da yol açtığını görüyoruz. Örneğin mutlaka başınıza gelmiştir. Bankalarla ya da ne bileyim işte kargo şirketi gibi belli şirketlerle işinizi halletmek istediğinizde karşınıza yapay zeka asistanı çıkıyor. Ama o yapay zeka asistanıyla çoğu durumda işinizi iyi kötü görebiliyorsunuz ama böyle özel bir sorun çıktığında yapay zeka asistanı size saç baş yolduruyor. Ve dolayısıyla hiç abartısız söylüyorum bir süre sonra bu kargo şirketi ya da bankalar gibi birçok kurumlar yapay zeka asistanlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar. Peki neden? Çünkü yapay zeka asistanları bir insanın yerini hiçbir zaman tutmuyor. O zaman bu sorunu tartışabilmemiz için yani yapay zeka
gelişmesiyle birlikte beyaz yakalıların işlerinden olup olmayacakları konusunu her yönüyle ele almamız için bazı konular var ve bu konuları derinlemesine ele alıp tartışmamız gerekiyor. Bu konuların başında yapay zekanın genel yapay zeka ile karıştırılması geliyor. Yani bugünkü yapay zeka uygulamaları genel yapay zekaymış gibi algılanıyor ve birçok insan bu farkı bilmedikleri ve aradaki ayrıntıları bilmedikleri için yanlış sonuçlara ulaşıyorlar. İkinci olarak yapay zeka uygulamalarıyla insan beyninin çalışmasındaki farklılıklar bilinmediği için buradan kaynaklanan sorunlar da kavranamıyor ve kavranamadığı için yanlış sonuçlara ulaşılıyor. Kısacası bu sorunları bundan sonraki videolarda tek tek ele alarak gerçekten yapay zeka uygulamalarının gelişmesiyle mavi ve beyaz yakalı çalışanların işsizlik sorunları arasındaki bağlantının nasıl olduğunu felsefi ve bilimsel sonuçlarla ele alıp tartışmaya çalışacağım. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.